Merhaba. Tarihi kavramları ezberlemek size de zor geliyor mu? O zaman doğru yerdesiniz. Bugün eski Türk devletlerini ayakta tutan o dört temel unsuru, yani dört direği, akılda kalması neredeyse imkansız olan kelimeleri çok zekice bir hikayeyle aklınıza kazıyacağız. Emin olun bu yöntemle her şey nasıl da tıkır tıkır yerine oturacak, siz bile şaşıracaksınız. Başlamadan önce abone olmayı unutmayın. Şöyle bir düşünelim. Herhangi bir devleti, antik ya da modern fark etmez, devlet yapan temel şeyler nelerdir? Yani o olmazsa olmazları, işte bu soru bugünkü konumuzun tam da kalbi. Çünkü bu yapı taşlarını anladığımızda aslında bir medeniyetin dünyaya bakışını ve temel felsefesini de çözmüş oluyoruz. Şimdi sizi hikayemizin kahramanlarıyla tanıştırayım. Bir çalışma grubu. Öğretmenleri onlara eski Türk devletlerinin temel unsurları üzerine bir ödev vermiş. Grubun birbirinden ilginç 4 üyesi var ve onların kişilikleri bu tarihi sırrı çözmemiz için gereken tüm ipuçlarını veriyor. İlk karakterimiz Döne. Döne geleneklere inanılmaz bağlı bir müzisyen. Lafının başında sürekli bizim törede der ve elinden bir enstrüman olan kanunu düşürmez. Burada iki kilit kelime var. Töre ve kanun. Unutmayın. Kanun hem bir çalgı hem de yasa demek. Sonra sahneye Hale çıkıyor. Hale'nin kendine has bir tarzı var. Normal bir günaydın yerine sınıfa her zaman capcanlı bir şekilde "Günaydın halkım" diye bağırır. Bu tuhaf ama akılda kalıcı selamlamasındaki iki kelime bizim için çok önemli. Kün ve halkım. Bu da ikinci şifre. Sırada Okan var. Her grupta olur ya böyle tek takılan, kendi bildiğini okuyan biri, işte o Okan. Herkesten bağımsız hareket eder, kendi başına buyruktur. Bu bağımsız tavrı üçüncü anahtar kelimeyi oluşturuyor. Ve son olarak Ulaş'la tanışın. Ulaş'ın her girişi olaydır. Sınıfa bir kurt gibi uluyarak girer ve sürekli memleket meselelerinden, ülkenin durumundan şikayet eder. Dilinden düşürmediği cümle, ülkenin haline bak. Bakın, hem adı, hem uluması, hem de ülke takıntısı. İşte bu da dördüncü ve son ipucumuz. Peki bu dört karakter bir araya gelince ne oluyor? Ödevi yapmak için toplandıklarında, bu dört temel unsuru akılda tutmanın en iyi yolunun kendi kişiliklerindeki ipuçlarını kullanmak olduğuna karar veriyorlar. Buradan yola çıkarak kendilerine hem bir grup adı hem de bir slogan buluyorlar. Grubun ismini nasıl buldukları ise gerçekten dahi yani. Dönenin sürekli söylediği töreden törü alıyorlar. Hale'nin o meşhur günaydın selamından künü ekliyorlar. Bağımsız Okan'ın isminden oku alıyorlar ve son olarak Ulaş'ın o dramatik ulumasından ilhamla ulu ekliyorlar. Ve sonuç, grubun adı Törük'ün Okuğulu. Evet, kulağa ilk başta anlamsız gelebilir ama aslında her hecesi bir şifre. Sloganları ise olayı tamamen özetliyor. Kanun halkın bağımsızlık ülkesi. Bu slogan sadece akılda kalıcı değil, aynı zamanda dersin ta kendisi. Artık şifreleri çözdük sayılır. Şimdi bu eğlenceli hikayenin arkasındaki gerçek tarihi kavramları bir bir ortaya çıkarma zamanı. Bu grubun adı ve sloganı bize eski Türk devletlerinin o dört temel direğini nasıl öğretiyor? Hadi birlikte görelim. İşte sırrı önümüze seren tablo, adeta bir kopya kağıdı gibi. Dönenin töre takıntısı bize töreyi, yani kanunu ve gelenekleri hatırlatıyor. Hale'nin "Günaydın halkım" demesi künü, yani halkı, milleti aklımıza getiriyor. Bağımsız Okan, oksuzluğu yani bağımsızlığı simgeliyor. Ve son olarak Ulaş'ın ülke derdi, uluşu yani vatan toprağını hafızamıza kazıyor. O zaman ilk direği netleştirelim, töre. Yazılı olmasa bile herkesin uymak zorunda olduğu toplumsal kurallar, yasalar ve gelenekler bütünü. Dönenin hem dilinden töreyi düşürmemesi hem de elinde kanun çalması bu kavramı unutmamızı imkansız kılıyor. Gelelim ikinci direğe. Kün yani halk veya millet. Bir devletin var olması için üzerinde yaşayacak bir halka ihtiyaç var. Hale'nin selamındaki kün ve halkım kelimeleri bu unsuru doğrudan hatırlatıyor. Üçüncü direğimiz oksuzluk. Bu kelime günümüzdeki bağımsızlığın eski Türkçedeki karşılığı. Ok, kölelik ve boyunduruk anlamına gelir. Oksuzluk ise boyunduruksuz olmak, yani tam egemenlik demektir. Türkler için bağımsızlık her şeyden önce gelir. Tıpkı grubun bağımsız üyesi Okan gibi. Ve dördüncü direğimiz uluş. Yani ülke, vatan, halkın üzerinde yaşadığı,
Sınırları olan toprak parçası olmadan devlet olmaz. Ulaş'ın isminin uluş kelimesine benzemesinin yanı sıra sürekli ülkenin haline bak demesi bu kavramı pekiştiriyor. İşte tüm parçaları birleştirdik. Bu basit ama zekice kurgulanmış hikaye sayesinde eski bir medeniyetin devlet felsefesinin şifrelerini çözdük. Şimdi bu 4 temel unsuru bir kez daha özetleyelim. Adaleti ve düzeni sağlayan töre, devleti var eden kün yani halk, bir milletin nefes alması için gereken oksuzluk yani tam bağımsızlık ve üzerinde kök salınan vatan toprağı yani uluş. Bu dördü bir araya gelmeden devlet düşünülemez. Burada küçük ama önemli bir parantez açalım. Bazı kaynaklar bu 4 unsura beşinci bir element daha ekler. Teşkilat. Yani devletin askeri, idari ve siyasi yapısı. Bozkır'ın zorlu şartlarında bu teşkilat yapısı hayati önem taşımıştır. Ve her şeyi özetleyen slogana geri dönelim. Kanun halkın bağımsızlık ülkesi. Bu cümledeki her kelime bir temel direği temsil ediyor. Kanun yani töre, halk yani kün, bağımsızlık yani oksuzluk ve ülke yani uluş. Gördünüz mü? Bütün ders aslında bu tek cümlenin içine saklanmış. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Binlerce yıl öncesinden gelen bu temel direkler kanun, halk, bağımsızlık ve ülke, sizce bugün modern bir devleti tanımlarken hala aynı derecede geçerli mi? Bu soruyu düşünmek, geçmişle bugün arasındaki bağı daha iyi anlamamızı sağlayabilir.